Hanımefendiler ve beyefendiler, bugün yine konuğum çok değerli üstadım Burçin Aktegün. Artık kanaldan abonesiniz, onun kanalına da abonesiniz, benim kanaldan da aşinasınız, birbirinizi tanıyorsunuz. O yüzden bugün daha rahat bir sohbet yapacağız şimdi. Üstad hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, merhaba. Sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasıl keyifler? Valla iyi, idare ediyoruz işte. Çalışıyoruz. Aynen devam ediyoruz. Kolaylıklar dilerim sana. Bugün senden çok önemli bilgiler araklamak istiyorum. Evet, Ama daha önceki videolarda hani video sonunda böyle spoiler olsun diye subliminal mesajlardan bahsettik ya biz. evet. Birkaç arkadaşım da zaten videoların altında sormuş. İşte en merak ettiğimiz konulardan bir tanesi diye. Bugün onu uzun uzadıya seninle konuşacağız. Bütün teknik detaylarını öğreneceğiz senden. Ama öncelikle subliminal mesajları hangi alanlarda daha sık kullanıyoruz? Sesle ilgili olanlarını. Bunlardan biraz bahsedelim istiyorum. İşte film sektöründe, dizi sektöründe, genel anlamda televizyon sektöründe, reklamlarda falan bunlara neden ihtiyaç duyuluyor? Bunlar nasıl kullanılıyor? Konularına bir ufaktan giriş yapalım isterim. Yapalım. İstersen şöyle yapalım. Mesela bu sefer ilk soruyu ben sorayım sana. Çünkü benim Tamam. merak Tamam. ettiğim konulardan bir tanesi, birçok kişinin de belki merak ettiği konulardan bir tanesidir. Reklam müziği. Hem bağlayacağımız konuyla da ilgili olduğu için reklam Evet. müziğini, mesela senin mutlaka yaptığın reklam müzikleri var. Birkaç tanesini ben biliyorum zaten. Hı Ama hı. mesela bir dizi müziğini yaparken ya da bir filmin müziğini yaparken ikisinde de farklı düşünmen gerekiyor. Diziyi Evet. farklı düşünmen gerekiyor. Film Evet. olduğu zaman farklı düşünmen gerekiyor. İşte kısa metrajsa farklı bir düşünce oluyor. Uzun metrajda daha Evet. farklı bir düşünce oluyor. Ama reklam müziği bunların içinde sanırım en kısa tutulanlardan bir tanesi. Hem maliyeti açısından, belki reklamların Evet. maliyeti açısından, Evet. hem de kısa ve vurucu olması açısından reklam müziği Hı hı. meselesi biraz daha farklı gözüküyor. Şimdi benim de ilk sana sorum o olacak zaten. Şunu merak ediyorum. Hani sana sormak istediğim de o. Ee, Dizi müziği farklı düşünülüyor. Hı Film hı. müziği farklı düşünülüyor. Reklam müziği de farklı düşünülüyor. Yani kafada başka bir hayal oluyor o zaman. Evet. Reklam müziği ni yaparken sen mesela teknik olarak bize ne anlatabilirsin? Reklam müziğinde şöyle düşünmek gerekiyor, böyle düşünmek gerekiyor ya da şunu yapmak daha iyi, şundan kaçınmak lazım gibi diyebileceğin şeyler varsa onları ben merak ediyorum açıkçası. Elbette var. Bu, iyi bir konuya değindin sen. Reklam müziğinde bizde mesela, commercial tarzı işlerde okulda bile ilk öğretilen şey şuydu: markanızın adı ne? Markanızın amacı ne? Marka ne satıyor? Ne vaat ediyor? Şimdi müzik yaparken de özellikle bu sonik melodiler dediğimiz şey vardır ya, yani 2-3 notalı bir şey duyarsın ve şu marka dersin. Bunu üretmek bir markanın ses logosu gibi bir şey. Nasıl ki bir şirketin, bir markanın falan bir logosu vardır. İşte isminin baş harflerinden olur ya da direkt adını yazarsınız falan filan böyle. Akılda kalıcı basit şeyler olması için özen gösterirler ya tasarımcılar. Evet. Ses için de aynı şey geçerli. O şirketin, o markanın adı kaç harfli diye özellikle bir title vardır bizde. Kaç harfliyse buna biraz da tabii ki o markanın bulunduğu ülke hangi dillerde servis yapıyor, hangi dillerde hizmet veriyor falan filan, bunların hepsini iyi bilmek lazım. Çünkü şu yüzden bazı dillerde işte o markanın hecelerini bölemiyorsun 2'ye, 3'e, 5'e falan. Bazen tek seferde söylenebiliyor. Bazen 4-5 harfli bir şey oluyor ama işte 2 seferde söyleniyor. Bunların her birini tek bir notaya yansıtaraktan o sonik ikon dediğimiz müziği oluşturulmak gibi bir temel var reklam dünyasında. Peki Bunu bir ben de şey yaparken öyle araya düşünüyorum. girip hemen bir şey Buyur sorayım. üstad. Diyelim ki marka çok uzun bir marka. Hı hı. Yani şimdi tabii marka ismi vermemek için bir şey söylemiyorum burada ama uzun bir Tamam. marka. Mesela orada nasıl bir yöntem izlemek gerekiyor? Orada da şöyle, o zaman sloganlara gidiliyor iş. Hı Mesela, hı. marka adı isterse 5 harfli ya da işte ne bileyim 2 kelimelik bir şey olsun, hiç fark etmez. Eğer ki müzikal anlamda bunları böyle sonik melodiyle yansıtamıyorsan, o zaman markanın isminden ziyade bu melodiyi yine tasarım ekibinin, kreatif ajans dediğimiz, genelde onlar yapıyor bu işi. İllaki bir sloganı vardır, tamam mı? Mesela güçlü bir slogandır, sağlam bir slogandır. Bunların üzerine bu sefer vurgu yapmaya çalışıyorsun. Anladım. Çünkü başka türlü markayı yansıtacak herhangi bir, donen olmuyor elinde. Hani sadece bir reklam müziği yapmak o reklamın müziği oluyor ama onun yanında o reklam müziğinin içine yedirmen gereken bir, ki Türkiye'de de çok örnekleri var bunun, dünyada da var. Bir sonik melodi durumu söz konusuysa
ya markanın kendi adından ya da onunla özdeşleşmiş artık hani birbirine grift olmuş bir şey gerekiyor. Slogan gerekiyor. Reklam sloganları bu yüzden çok önemli. Bir markanın arkasında nasıl bir slogan var? Örneğin bir araba markasının sloganları ne olabilir? İşte dayanıklı olması, güçlü olması ve güvenli olması. Bu üç kelime çok önemlidir bir otomotiv şey için, sektörü için. Bunlardan bir tanesi markaya yapışmış bir slogansa artık onun üzerinden yürüyorsun. Anladım. Peki bir şey daha merak ediyorum. Global şirketler var. Türkiye'de de hem Türkiye'de üretim yapıp Türk markası olup hem de işte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde üretim yapan firmalar var. Biliyoruz işte hani bunlar işte buzdolabı, çamaşır makinesi falan filan üretiyorlar. Burada farklı bir isimle üretiyorlar. Orada belki farklı bir isimle üretiyorlar ama aynı isimle ürettikleri de oluyor. Yani Evet. diyelim ki bir X markasından bahsediyoruz. Bu X markası bir reklam müziği yaptıracak, yeni bir reklam tasarlayacak. Bunu lokal olarak mı tasarlıyor? Mesela Türkiye için şöyle bir şey yapalım. Avrupa'da işte İngiltere için şöyle bir şey yapalım. Almanya için böyle yapalım. Ya da öyle bir reklam müziği ve reklam yapalım ki bunu hem Türkiye'de hem Avrupa'da hem Afrika'da hem Amerika'da kullanabilelim gibi bir şey mi düşünüyorlar? Ya da hepsini ayrı ayrı yapan da olabilir ama hani sektörü öğrenmek açısından bir de sana sormak istedim. Aslında o şöyle, sana ne için geldikleriyle çok alakalı. Reklam ajansları genelde yani şirketler birebir zaten sana gelmezler. Bir kreatif ajans oluştururlar kendi bünyelerinde. Tamamen tanıtım maksatlı işte tasarımlarını dahi aslında kendileri yapmıyorlar. Bir kreatif ajansları oluyor sadece bu işlerle ilgilenen. Bunların tek görevi bu işte ilgilenmek. Mesela logo, tasarımcı mısın? Seni buluyor. İşte bu logoya bir müzik lazım. Seni buluyor. Benim bir reklam dizayn etmem lazım. Bir reklam ajansı buluyor. Kreatif ajansın tek rolü budur. Birilerini bulmak, yani aracılık yapmak. Şirketle, yani şirketin sözcüsü gibi düşünelim bunu. Şirketle uyumlu çalışabilecek bir işte reklam ajansı bulmak. Reklamı ona çektirmek. Bir tasarımcı bulmak, grafik tasarımcı ona logo yaptırmak. Bir müzisyen bulmak, ona işte jingle dediğimiz o reklam müziğini yaptırmak gibi. Ama şimdi büyük markalardaki birkaç aydır böyle bir tanesiyle zaten iletişim halindeyiz. Sen de projenin içindesin, biliyorsun durumu. Evet. Şimdi onlarda şöyle bir durum var. Kreatif ajansları Türkiye'de değil. Hı. Kreatif ajansları merkezde, Londra'da, İngiltere'de. Ama e, Türkiye'nin ekonomik durumuyla alakalı bir artıları oluyor onların. Türkiye'de bu işi yaptırmakla ilgili. Ekonomik düzeyde Türkiye çok daha ucuza geliyor. Dolayısıyla da bu sefer kreatif ajans işte Türkiye'ye gönderdiği işi Türkiye'den gelip beni buldular işte reklam müzikleri için vesaire. Benden talepleri şuydu. Biz bunu globale yapıyoruz. Bu çok önemli bir title şimdi. Benden istedikleri işin şekli değişiyor çünkü. Hani Türkiye içinde bir reklam müziği yaptığınızda bir marka iletişimi olarak çalışacaksanız hani bir besteci bir marka iletişimi olarak çalışacaksa ki daha önce çalışmıştım bir tane markayla 2 sene sürmüştü. Hani reklamı yap ve bitsin değil. Şöyle bir durum oluyor. Bu sadece Türkiye özel hani Türkiye'yi anlatıyorum şu an ama Türkiye özelinde olan bir durum değil. Bütün dünya için böyle. Örneğin bir tane reklam var, bir ürün. Onun reklamı yapılacak ama yıl boyunca yapılacak. Tek reklam istemiyorlar sizden hiçbir zaman. Bana bir Sonic melodi bul. O melodi benim markamın sesi olsun ve onu o ülkede yayınlarken farklı farklı düşünce tarzlarında empoze edebilelim. Bunlar nedir? Örneğin Amerika'da ne var? Cadılar Bayramı var. Cadılar Bayramı için ben bu ürünle ilgili bir reklam yaptığım zaman onun konseptinde de bir şeye çevirebil bu melodiyi. Örneğin yılbaşı. İşte yeni yıl geldiği zaman, Christmas geldiği zaman onun konseptine bu melodiyi çevirebil bana. Türkiye üzerinde konuşursak ne var? İşte özel bayramlar var, dini bayramlar var. Her markanın işte farklı farklı reklamlarını görüyorsun. İşte Kurban Bayramı geliyor, onunla ilgili bir konsept reklamı, onunla ilgili bir konsept müziği. İşte Ramazan Bayramı geliyor, onunla ilgili bir şey. Cumhuriyet Bayramı geliyor, onunla ilgili bir şey vesaire vesaire. Bunların hepsi aslında sizinle markanın arasındaki iletişimin devam etmesi gerekiyor ki istekleri de bu doğrultuda oluyor. Şimdi globalde iş biraz değişiyor. Çünkü lokal hadiseler olduğu için bu işte o ülkenin özel günleri, özel bayramları vesaire. Globale çok çıkamıyorsunuz. Hı. Ya da size şöyle bir istek gelebiliyor bize geldiği gibi. Bizim merkezimiz Londra'da ama Türkiye'de de yayınlanacak bu şeyler, reklamlar. Türkiye özelinde alternatif olarak bunları yaparken bir taraftan Londra özelinde de bir şeyler yap ama bu iş globalde yani bütün dünyada yayınlayacağım ben bu Sonic Melodini senin diyor. Onun yaptığı çalışma tabii ki çok daha kapsamlı hale geliyor o zaman. Evet. Dolayısıyla da az evvel söylediğin konu şu açıdan önemli. Senden ne talep ediyorlar? Lokal bir hani tek bir ülke için mi, bir kültür için mi istiyorlar bu işi senden yoksa global için mi? İkisinin arasında böyle bir fark var.
Ama çalışma şekli tamamen aynı. Peki bir şey daha merak ediyorum bu konuyla ilgili. Mesela e, bazı reklamlarda bazı sanatçıları kullanıyorlar ya da bazı sanatçıların işte böyle toplumun çoğunun bildiği mesela bir pop şarkısını Hı hı. kullanıyorlar. Bu tercih neden yapılıyor? Yani mesela kendi markasına özel bir yeni bir beste yaptırmaktansa başka bir işte sanatçının işte Türkiye'de herhangi bir sanatçının pop şarkıcısının daha doğrusu tutulmuş sevilen bir melodisini hatta sözleriyle birlikte de olabilir ya ona uyarlıyorlar reklamın markasına uyarlıyorlar mesela Hı hı. sözleri. Buradaki tercih sebepleri ne oluyor genelde? Hani daha mı maliyet açısından düşük oluyor ya da hani telifini veririz, hallederiz falan gibi bir şey mi oluyor yoksa nedir yani bunun Anladım. mevzusu? Yok, orada aslında tamamen söylediğinin aksine bir durum var. O biraz markaların gövde gösterisine giriyor. Hmm, Amerika'da özellikle bu çok vardır. Prestij sahibi olmak. Hani bir üründen yapılan bu sinema için de böyle geçerli bu arada. Bazı sinema filmleri var mesela çok büyük şirketlere atıyorum işte Warner Bros'a hiç 5 kuruş para kazandırmıyor ama onun prestiji olarak devamını sağlıyor ya o şirket. Bu evet. onun için bir kazanç oluyor. Reklam bazında da şöyle. Biz öyle bir markayız ki falanca ile çalışabiliyoruzu gösteriyorlar. Hmm, Onun örneğini çok yaşadım. Hatta şu anda işte bu konuştuğumuz senin de dahil olduğun projede öyle bir durum söz konusuydu. Bundan önce globalde zaten çok popüler bir müziği kullanmışlar sinyal müziği olarak. Ama maliyetleri o kadar yüksek ki artık bu maliyete girmek istemiyoruz demişler. O yüzden zaten kendilerine has bir sonik melodisi olsun istiyorlar. O yüzden geldiler bize. Bu tarz işlerde tamamen bir prestij meselesi var. Bir de özellikle çok popüler olan insanları seçiyorlar. Onların şarkılarını seçiyor. Zaten hani şarkı bilindik bir şarkı olduğu için bir yerde duyulduğu zaman insanlar kulak kabartır buna. Oradan da birilerini kazanırız kafası da var onda. Falancayı bile hani biz kendi markamıza adapte edebiliyoruz. Bakın öyle bir ekonomik gücümüz var, böyle bir mali gücümüz var. Biz böyle büyük bir şirketizi vurgulamak için yapılıyor bunlar. anladım, anladım. Abi zamanında Michael Jackson bile bir markayla özdeşleşti biliyorsun yani. Michael Jackson bu daha ne olacak yani? Ona bile Tabii yani gittiler. onunla beraber anılmak aslında Tabii ki. o firmaların işine gelir. Yani Tabii 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 tabii. e, Aynı şey tabii ki o, sporda yok mu? Sponsorluk konusu da öyle işte biliyorsun. Atıyorum bir basketbolcuya bir ayakkabı markası çok bilindik şimdi evet, evet, söylemeyelim. Sponsor evet. oluyor. Ya da bir Yani şampuan reklamına bir dünyaca ünlü bir futbolcu aynen öyle. Aynen öyle. Aynen tabii öyle. ki Ya o ondan tamamen önce. şey işte gövde gösterisi. Bizim buna yetecek gücümüz var durumu. Evet Çünkü o yani adamlara ekonomik anlamda ulaşmanın ne demek olduğunu aşağı yukarı kestirebiliyoruz biz. evet, evet. Tabii bu marka açısından onlar şeyin işin kar zarar kısmını falan çok daha iyi hesaplıyorlardır tabii ama mesela ben o şampuan reklamı ile ilgili hafızamda hiçbir müzik yok aslında. Yani sadece o futbolcu Evet, geliyor aklıma o şampuanı evet, evet, gördüğümde. evet. Müzik gelmiyor. Şimdi aslında bunun bence şöyle bir dezavantajı var. Doğru mu düşünüyorum bilmiyorum. Ben bir marka sahibi olsam hakikaten kendime özel ve akılda kalıcı güzel bir müzik yaptırmayı tercih ederim. Neden? Çünkü insanlar sadece görsel medya araçlarından faydalanmıyorlar. Mesela Tabii, radyo diye bir iletişim var. Şimdi evet. radyoda senin o kısa melodin çaldığında da melodi çalar çalmaz zaten insanlar ha şunun reklamı diye hemen geliyor akıllarına zaten. Evet. O ezgiyi yerleştirmek bilince ve bilinçaltına bence daha mantıklı geliyor bana. Yani Hı hı. hiç müziği bile hatırlanmayan sadece bir futbolcu. O evet yani o futbolcu şu an hala futbol oynadığı için, hala sevildiği için şu an Tabii. öyle. Hı hı. Ama 3-5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra mesela o marka duruyor olursa ki duruyor olur büyük ihtimalle. Muhtemel ya başka figürler bulacak ya Tabii, başka bir tabii. müzik hani bir müzik yapalım akılda kalıcı olsun falan filan gibi bir şeyler düşünecekler. Evet. Bilemiyorum yani o yüzden bana hep şey daha mantıklı geliyor. Yani hem radyodan hem de işte görsel olan iletişim araçlarından o müziğin duyulması ve o müziğin akıllara kazınması bana daha mantıklı geliyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Şöyle şimdi kreatif ajanslardan böyle işler için zaten çeşitlendirilmiş istekler de gelebiliyor. Bir tanesini ben Türkiye'de 5-6 sene oldu. Yapmıştım. Markanın televizyon işlerine hiç bulaşmadık. Çünkü öyle bir istekleri yoktu. Sadece radyo jingle yaptığımı biliyorum ben. Hmm, Hani orada çünkü görsel bir şey sunamıyor. Adam bana dedi ki
kreatif ajanstan. Gelen mail şöyleydi. Biz bir yine Sonic Melody istiyoruz ama bu televizyonda kullanılmayacak. Bunun lisanslama ücretini ona göre bildi. Çünkü hepsi farklı farklı alanlarda ya. İşte sinemaya reklam verdiğin zaman sinema ekranında bir reklamın görünme maliyetiyle televizyondakiyle işte onun yanında radyodaki aynı değil. Evet. Benden fiyat teklifi alırken bile öyle bir istekle gelmişlerdi. Bu sadece radyoda kullanılacak. Radyo jingle olarak kullanılacak diye. Şimdi söylediğin durumlarda bunu zaten ayırıyorlar. Ama total bir anlaşma yapılmışsa o zaman tabii ki hepsinde kullanılıyor. Anladım. Şimdi örneğini verdiğin isim çok uç bir isim. Bütün dünya için, tamam mı? Hani bugün böyle internet fenomenleri bilmem neler falan filan diyoruz ya. Bunların hiçbiri fenomen kapsamında değil. İşte bu bahsettiğimiz adam fenomen kapsamında. Futbolla yani kendi mesleğiyle alakalı olmayan bir ürünü bile sattırabiliyorsa bir adam, ben fenomen diye, influencer diye ona derim zaten. Öyle Tabii. 3-5 milyon takipçiyle işte ürün tanıtmaya benzemiyor bu işler. Evet. Şimdi bu tarz fenomen tipler, insanlar her yerde, her sektörde çalışır. Çünkü adamın hayranı sadece futbol hayranı değil. O adamı özel hayranlığı duyan bir kitle de var ortada. Futbolla alakası bile olmasa. Evet. Ve böyle insanlar dünyada sayılı. O yüzden de böyle markalar böyle şeyleri tercih edebiliyor. O velev ki hani emekliliğini ilan etti ve bıraktı o yaptığı işi. Hiç fark etmez. O adam yaşadığı müddetçe bir ikon olarak devam edecek. Hmm. Çünkü o reklamını yaptığı iş ölecek bir iş değil. Ve Evet. mesleğiyle de alakalı bir iş değil. Ya da firma mali yönden onu karşılayabildiği kadar o Yani devam edecek. tabii Yani tabii yani ya da işte onun yerine alacak olan biri daha çıkacak illaki. Daha belki o kadar popüler olmayacak ama yine göz önünde olan o işi yapan falan bir adam ya da başka bir sektörden bir adam olacak. İllaki bir logo bulacak kendine. Ya bir figür bulacak kendine logodan ziyade. daha çok bir reklam yüzü bulacak aslında işte. Evet Yani evet aynen öyle. Aynen öyle. Doğru dedin. tabii bu Aynen bir öyle. de hani firmada zaten şampuan firması olduğu için Hı. görsel herhalde onlar için biraz daha Tabii önemli tabii. oluyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Saçların çünkü kuruluş- hani orada bir aslında güzellik title'ıyla bir noktada sağlık da şey yapıyor ya, satıyor ya adam. İşte Evet, saçın sağlıklı olsun, işte güzel görün falan filan. Dolayısıyla da onun gibi bir ikon olması lazım onun gözünün önünde. Hani bir görseli de böyle albenisi olan biri olması gerekiyor. Kadın ya da erkek hiç fark etmez. Onu evet, yani vaat ettiği şey o çünkü. evet. Ya bu arada o şampuan da bana hiç iyi gelmiyor. Yani birkaç kere de yani Ya hayatımda bir iki kere herhalde kullanmışımdır. Onun dışında ben de hiç kullanmadım. bu Yapılacak tabii bir şey yok. Yani. evet. Yani aslında bu biraz da şöyle bir şey. Ya insanların zihninde aslında demin çok doğru bir noktaya değindin. Bir yandan da işin sağlık kısmı. Yani sağlıklı Tabii. bir insan gösteriyorlar. Sağlıklı saçlar gösteriyorlar falan. Bu da insanları cezbeden şeylerden bir tanesi Orada ve aslında daha önemli subliminaller de var bak. Şu örneği her zaman vermişimdir ben. Çünkü dediğim gibi bu konu benim okulda öğrendiğim bir konuydu. Commercial tarafında, editorial tarafında. Bakın dünyanın neresinde olursanız olun kafada bir imaj vardır. Mükemmel bir lüks arabanın yanında mutlaka güzel bir kadın vardır reklamlarda, tanıtımlarda. evet, Buna ulaşırsının subliminal mesajını veriyor adam sana. evet, Oradaki işte unique karakter dediğimiz adam futbolcu. Bakın ne kadar başarılı, mükemmel bir hayat yaşıyor ama elinde biz varız. evet. Kişiyi tercihleri oraya götürüyor gibi inanılmaz bir subliminal de var altında. Ki birazdan o konuya geleceğim çünkü çok önemli bir konu o. Tabii tabii. Yani yavaş yavaş girebiliriz de aslında. Çünkü tam da o noktaya geldi. Zaten bu tip şeylerde mesela istersen direkt ben gireyim konuya. Yani Lütfen işin lütfen evet o konuya bir giriş yapalım çünkü o konu hakikaten ciddi konuşulması gereken bir konu ve bizim sektörü çok besleyen bir konu. Reklam müziği yaparken o subliminal mesajları biz düşünmek zorundayız. evet. Tabii çok böyle ıncık cıncık böyle detayına girmeyeceğim ama Tamam. hani kısaca insanların, izleyenlerin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışacağım. Mesela araba reklamından bahsettin, okulda öğretilen şeyden. Benim de ilgimi çeken şeylerden bir tanesi oydu, reklamlardan. Bir araba reklamı. Şimdi hatırlamıyorum. Onların hepsi benim fotoğraf arşivimde duruyor. Araba reklamını bir böyle sisli, puslu bir havada dağ gibi bir yere çıkarken arabayı fotoğraflamışlar. Tabii dağın ön tarafındaki bulutlarda böyle belli belirsiz bir yazı var. O yazının da ne olduğunu söyleyeceğim biraz sonra. Şimdi orada verilmeye çalışılan mesaj şu: bu arabada güvende olursun. Dışarısı ne kadar, çünkü şey yapmışlar, mesela ağaçlık bir bölüm var. O ağaçlık bölümlerde çok dikkatli baktığında mesela bir kuru kafa
ölümü simgeleyen bir kuru kafa işareti var. Ve bulut kısmında da aynısı var. Orada da bir kuru kafa işareti var. Bir yandan ölümü resmedip arabayı da böyle çok biraz daha parlak ve şık bir şekilde oraya konumlandırıp içinde insanlar gülerken, eğlenirken gösterip hani bu arabada güvendesinizin bilinçaltına onun mesajını veriyor. Şimdi bizim bu konuyla ilgili arketip dediğimiz bir mesele vardır ve aslında temelde insan bilincinin veya bilinçaltının çok çabuk reaksiyon verdiği iki tane arketip vardır. Birisi doğum ve üreme, İkincisi ölüm. Bu iki arketip ve hani ölümün altında işte korku, şu bu falan vardır. İşte doğumun altında cinsellik, seks bilmem ne falan vardır. Onlarla hep ifade edilir. Bu arketiplerin altı onlarla doldurulur ama iki temel arketip doğum ve ölüm arketipidir. Şimdi bu iki arketipin önemi şuradan kaynaklanıyor. Bilinçaltının en çabuk reaksiyon verdiği şeydir bu. Evet. Arketiplerdir. Bu ikisi doğum ve ölüm. Mesela bir insana subliminal bir ses mesajı, mesela sevdiği bir şarkı listesini yapıp o şarkı listesini işte bana getirdiğinde işte abi ben sigarayı bırakmak istiyorum. Ona göre bunlara subliminal ses koyar mısın? Eyvallah koyarım da mesela şimdi orada o subliminal sesi koyduğunda şimdi mesela o sesi sürekli işte sigarayı bırak, sigarayı bırak, bak sigarayı bırakırsan iyi olur falan dersen bilinçaltı buna çok çok uzun zaman sonra tepki gösterir. Çabuk sonuca ulaşmak istiyorsan mesela reklamlardaki gibi ya da filmlerde, dizilerdeki gibi daha çabuk sonuca ulaşmak istiyorsan bu iki arketipi kullanman gerekiyor. Yani ya doğumla ilişkilendirmen ya ölümle ilişkilendirmen gerekiyor. Bunlarla ilişkilendirdiğin zaman bilinçaltı çok daha çabuk reaksiyon veriyor ve beyninde iki tane şeyi senin satmaya çalıştığın şeyle altına koyduğun mesajı ikisini eşleştiriyor beyin. Yani Orada bu arada doğum dedin ya, onu hani varoluşla falan özdeşleştirmesin kimse. Oradaki doğumun altında yatan şey tamamen cinsel dürtüler aslında. üreme, Hani evet. tabii insanın böyle bilinçaltı olarak en zayıf ve savunmasız olduğu noktalar özellikle seçiliyor zaten. Hani ölüme bir çaresi yok insanın ve cinsellik konusunda da çok zayıf bir varlık aslında insan. O duvarı yıkmak çok kolay değil insanda. Tabii O yani yüzden direkt oraya empoze ediyor. evet. Bir de dedim ya işte hani bilinçaltı en çabuk bunlara reaksiyon gösteriyor. Yani Evet. bu doğum kısmı tabii üremeyle alakalı. Yani üreme işin içine girince işte cinsellikti, fantazilerdi, şunlardı, bunlardı ama orada kullanılan arketip genellikle seks kelimesi oluyor. Evet. Yani cinsellikle ilgili herhangi bir iki şeyi özdeşleştirmek istiyorsan ve görsel olarak kullanacaksan orada S, E ve X kelimelerini kullanman gerekiyor. Ki bu zaten global bir şey. Yani seks dediğin zaman dünyanın her yerinde aynı şey anlaşılıyor. Evet. Birçok yerde. Ve anlaşılmasa bile ne anlama geldiğini dünyanın birçok yerinde biliyor insanlar. Dolayısıyla mesela ben çok enteresan bir ne derler GSM operatörü, Türkiye'deki GSM operatörlerinden bir tanesi herhalde 2000'li yılların başıydı. Burada çok meşhur bir sanatçının konserini yapacaktı onlar. Onlar sponsor olmuşlar. Reklamını da bu GSM firması yapıyor. O meşhur sanatçımız da Amerika'da, senin oralarda bir yerde yaşıyor bildiğim kadarıyla. Bizim süperstarımız dediğimiz arkadaş. Ha, okey, tamam. Evet. Tamam E, anladım şimdi mevzuyu. Yani hani Tarkan diyelim de artık gizemi kalmasın o işin. Çünkü Yani. hani onun yaptığı bir şey değil bu. Tarkan konseri olacak. Tabii Tarkan o dönem çok popüler, çok revaçta falan. Şimdi bunlar bir reklam yayınladılar. Kızıl bir fon, yani güneşin kızıllığının olduğu bir fon, bulutlar, çöl gibi bir yerde. İşte herhalde Tarkan vardı. Onların da görselleri hep duruyor bende. İşte altına da işte konser saatini şunu bunu yazmışlar falan. İki tane görsel var. Bir ara o reklamları durdurdular. Sonra tekrar yayınladılar aynısını. Aynı reklamı tekrar yayınladılar. Şimdi ikisinin arasındaki farka baktığında bir tanesinde ikinci yayınladıkları zannedersem ilkini de şey diye durdurdular. Ya biz buna niye subliminal koymadık falan diye herhalde durdurdular. Yanlış hatırlamıyorsam ilkini durdurmuşlardı. Sonra ikinci reklamlar başladığında aradan bir 10 gün falan geçti. Çünkü konser ertelendi bildiğim kadarıyla sırf bu yüzden. Yani ya da başka bir yüzden bilmiyorum. Ben bu yüzden diye düşünüyorum. Konser ertelendi. Bir iki ay sonraya attılar.
Bir süre reklam durdu. Sonra yeniden aynı reklamı, aynı görseli kullanıp verdiler. Baktık, araştırdık, çalıştık üstünde. Zaten bakmayı öğrendiğin zaman çok çabuk yakalıyorsun Evet. böyle şeyleri. Aynen öyle. Bir baktık orada işte bulutların arasına bir tane S, bir tane E, bir tane de X yazısını yerleştirmişler. Yani orada bilinçaltının en çabuk tepki vereceği şey o. Tabii bu subliminal mesajların mevzusu şudur aslında. Normalde oradaki seks yazısını oraya bakan belki milyonlarca kişi görmemiştir bile. Evet. Ama mevzu görmek değil. Yani bilinçaltının şöyle bir özelliği vardır. Ben buradan evden çıktım. İş yerime kadar yürüyerek gittim. Şimdi iş yerimde birisi bana gelip sorsa dese ki ya Burçin buraya gelirken kaç tane ağaç vardı? Ne bileyim ben. Yani hani onu saymadım ama Evet. şimdi bilinçaltı biraz çöplük gibidir. Bunların hepsini depolar. Yani sen iyi bir doktor tarafından hipnotize edildiğinde adam seni yatırır der ve hipnotize ettikten sonra der ki evden işe gidene kadar kaç tane ağaç gördün? Ben de söylerim işte 442 tane derim mesela. Ya da Evet. ne bileyim 28 tane kaç tane gördüysem. Çünkü Evet. bilinçaltı biraz böyle çalışır. Ya da iş yerinde bir ofise girdin. O ofiste bir şey sordun orada çalışana ve çıktın hemen oradan. Şimdi oradaki kalemlikte kaç tane kalem vardı diye birisi sorsa sana vallahi hiç bakmadım ki dersin. Ama Evet. hipnotize edilip işte orada bir doktor eşliğinde bunlar sana sorulduğunda çat diye cevaplıyorsun. 12 tane kalem vardı. 3 tanesi kırmızı kalem, gerisi kurşun kalem bilmem ne falan diye detayına kadar anlatabiliyorsun. Evet. Bununla ilgili Amerika'da yaşanmış bir mevzu var. Yaşlı bir adam bir cinayeti görüyor ve yani şahit oluyor. Ve cinayetin tek tanığı bu adam. Üst katta bir yerde oturuyor zannedersem. Cinayeti işleyen kişiyi arabaya binip kaçarken görüyor. Şimdi arabanın plakasını tabii göremiyor. Adam yaşlı, gözleri de çok iyi görmüyor herhalde bilmiyorum. Ya da dikkat etmedi. Bu haber olarak da yayınlandı orada. Birkaç makalede de bahsedilmişti bu olaydan. Adamı hipnotize ediyorlar. Artık ne kadar önemli bir cinayetse bilmiyorum. Ya da bir deney yapıyorlar artık onu da bilmiyorum. Adamı hipnotize ediyorlar ve bilinçaltına girip o ana götürüp bir de zoom yapıyorlar. Adamın gözünden plakaya zoom yapıp plakayı tespit ediyorlar ve yakalıyorlardı. Şimdi bilinçaltı böyle çalışıyor. Dolayısıyla birçok insan der ki konuyla ilgili böyle çok fazla bilgisi olmayan yazıyorsa yazıyor abi ben görmüyorum ki bana ne der. Evet. Görüyorsun, görmez Yani olur mu? bilinçli olarak görmüyorsun ama bilinçaltın görüyor. Yani mesela şöyle düşün. Birçok kişi yaşamıştır belki bunu. Markete gideriz alışverişe, bir şeyler almaya. Yani özellikle erkekler tabii bunu çok yapar. Biraz kadınlar da yapıyordur ama erkeklerde daha çok gördüm ben bunu. Bir şey almaya gidiyorsun. Giderken hiç alakası olmayan, "Aa dur şunu da alayım" diye hiç listende olmayan, Aynen aklında öyle. alakası olmayan bir şey alıyorsun. Yani şimdi bunun sebebini düşünmek gerekiyor. Çünkü bu psikolojik bir vaka. Evet. Bunun neden olduğunu düşünmek gerekiyor. Daha önceden muhtemelen abi ben görmüyorum ki ya bana ne onlar bana işlemez mantığıyla gittiğin için onlar da sana bir yerden kancayı takmış. O kancayla sen Aynen öyle. oradan bir şey alıyorsun işte. Yani hani bu bilinçaltı meselesi çok enteresan geliyor bana. Bilinçaltı kullanılarak insanların yönlendirilmesi, daha doğrusu yanlış işlere yönlendirilmesi gibi şeyler de söz konusu oluyor. Ama biz işin reklam tarafında ve biraz da sağlık tarafında durmak durumundayız. İyi olanıyla durmak Evet. zorundayız. Evet. Reklam meselesinde de benim gördüğüm birçok reklamda bunların görsel olarak hepsi bende arşivli olarak var zaten. Birçok firma kullanıyor bunları. Yani şimdi atıyorum bir yaşı tutanlar hatırlar. Bir hava yolları firması ve işte 77 santimin değerini işte oturanlar bilir falan gibi böyle. Hava yolu deyince direkt aklıma geldi zaten. Daha neler neler yani onunla ilgili çok reklam yaptılar. Bu artık çok subliminalden ziyade artık direkt böyle bilinç Bu üstüne göze oynayan, sokmak artık ya. bu biraz daha bilinç üstüne oynayan mesajlardı ama ya onun dışında da mesela benim kendi yaşadığım bir mevzu var. O da çok enteresan. Benim çocuğum doğduğunda, yani doğduktan sonra işte okula başlayacak falan. Bu okula başlamadan önce hep şey izlerdi. Ben 10 diye bir karakter vardı. Böyle Ha, yeşil evet. Aha. renk çizgi film karakteri. İşte Ben 10 izlerdi. Birkaç tane daha böyle çizgi filmi vardı. Onları çok severdi böyle. Onları izlerdi. Okula başlayacağı zaman ilkokul mu ortaokul mu tam hatırlamıyorum. Ortaokula başlayacağı zamandı herhalde tabii. Ortaokula başlayacağı zaman ben bunu aldım. Orada bir büyük bir mağaza vardı işte. Hem çanta hem kırtasiye böyle kalem kutusu bilmem ne falan gibi şeyleri vardı.
Hadi dedim biraz alışveriş yapalım. Gittik ikimiz beraber. Hiç seyretmediği, yani hiç seyretmediği değil mi? Belki bir kere seyretmiştir, beğenmemiştir. Gene Benten'e dönmüştür ama hiç alakasız bir şekilde gitti oradan Spider-Man çantası aldı. Ve işte onun kalemliğini aldı falan filan. Ben şaşırdım ilk önce. Allah Allah dedim ya, bu çocuk hiç alakası yok yani bu işlerle. Niye böyle bir tercih yaptı? Anlayamadım. Sonra çok da üstünde durmadım. Aradan 1-2 sene geçti. İşte benim bu subliminal meselesine teknik olarak ve akademik olarak yoğunlaştığım dönemlerdi. Tekrar bir bakayım dedim. Şu aklıma geldi. Hani acaba böyle bir şey var da ondan mı tercih etti diye. Zaten kalem kutusuna baktım, daha bakar bakmaz gördüm. Yani böyle Spider-Man alevler içinde ve alevlerin üstünde koskocaman seks yazısı. Yani şimdi oradan oraya eşleştirme yapmış. Yani, Evet. yani bilinçaltı, çocuğun bilinçaltı oradan almış. Kafada bilinçaltında tutmuş. Eşleşmeyi görünce evet bu deyip onu tercih etmiş falan. Bu kadar yani ortaokul çağındaki bir çocukta böyle bir şey işler mi? İşliyor. Evet. İşliyor yani. Bizzat şahidi oldum. Yani eğer bu çok büyük bir tesadüf değilse bizzat şahidi olduğum şeyler. Bu benim kendi yaşadığım şey. Bunun dışında da tabii yaşanan bir sürü şey var. Reklamlar konusunda da çok farklı teknikler de kullanılıyor bu arada. Audio Spotlight diye bir teknoloji geliştirdiler mesela. Şöyle tepeye, marketlerin tepesine, belki Amerika'da vardır, Türkiye'de yaptılar birkaç yerde. Hoparlör koyup, ama Audio Spotlight dediği şu: hoparlör yukarıdan sadece şu alana ses Evet. veriyor. Yani Evet. o alanın dışına çıktığında ses vermiyor. Bunu şey gibi düşünmek lazım. Hani normalde biz lambayı yaktığımızda ışık hemen dağılan bir şeydir. Ama lazer dediğimiz şey o ışığı toplayıp tek bir noktaya veren bir şeydir. Aslında lazerin yani ses versiyonu diyelim. Bu Audio Spotlight diye geçiyor. Aynen sesi toplayıp yukarıdan aşağıya ya da yandan fark etmez. Sadece bir bölgeye veriyor ve o bölgenin yanından geçtiğinde bile o sesi duymuyorsun. Hı. Sadece o reyonun önünde durduğun zaman o sesi duyuyorsun. Orada bizim vefat etti işte Huysuz Virjin'in bir şeyi vardı, konuşması vardı, reklamı vardı. O açık açık yapıyordu ama şimdi düşünsene mesela bu teknikle sen marketin içinde insanları fırfır döndürürsün. Tabii. Yani çünkü adam yanına dönüyor. Ya o sesi sen de duyuyor musun diyor. Ne sesi diyor yanındaki. Yani bunun yukarıdan gelen ilahi bir mesaj olduğunu falan zanneder Türkiye'de insanların çoğu. Yani Evet. işte git şu marka bulaşık deterjanı al diyor sana yukarıdan birisi. Sen yanındakine soruyorsun. Ses duydun mu? Yok. Ben gideyim abi alayım şunu falan. Yani kendimi riske atmayayım gibi. Çok değişik böyle şeyler de çıktı. Teknolojiler de çıktı. Ama şöyle söyleyeyim. Ahlaklı mı? Değil. Etik mi? Değil. Bu bir manipülasyon çeşididir aslında. Son zamanların çok böyle popüler bir lafı vardır ya, algı manipülasyonu. Evet. Algıyı manipüle etme, bir şeyi farklı tarif edip ona inandırmak insanları. Evet. Evet. Bu Evet. da aslında seni, yani mesela reklam özelinde konuşursak, seni bir ürünü satın alman için manipüle ediyor. Bu subliminal mesaj daha çok bunun için kullanılıyor reklam sektöründe. Seni manipüle etmek için kullanılıyor. Yani o ürün sana faydalı da olsa, faydasız da olsa, atıyorum işte mesela o şampuan, şimdi meşhur o şampuanı ben aldım, birkaç kere denedim, yaramadı bana. İyi gelmedi. Sonra Hı. başka bir şeyler denedim. Başka bir şampuan kullanıyorum şimdi. Ama birçok insan mesela o reklamlardan etkilenip, belki bilmiyorum, o reklamları çok fazla incelemedim. Yani o futbolcunun işte saçının şekillerine bakmadım. Çünkü her yere o kadar güzel gizliyorlar ki bu tip mesajları. Evet. O arkadaki şeye bakmadım. Yani daha doğrusu fondaki görsellere falan çok fazla bakmadım. Ama insanlar bir şekilde yarasa da yaramasa da diyor ki ya bildik bir marka. Bunu bir kere 2 kere bir şeyin reklamını gördüğünde bile insanlar böyle düşünüyorlar. Bir kere 2 kere reklam ver, istersen zehir sat. Diyor ki ya bu Evet. iyi bir marka. Ben bunu duydum, bunu deneyeyim falan gibi Zaten o düşün. karakterleri kullanma sebeplerinden de en büyüğü bu. Bu adam toplumda kabul gören bir adam. Kimseyi kandırmayacağı düşünülüyor toplum tarafından. Bu adam bir şey söylerse doğru kabul edecekler. Evet. Mesela daha önce sohbetini yapmıştık herhalde. Ama şu mesela İsrail'de yapılan bir deney var mesela bununla ilgili. Onu anlatmıştım. Kısaca tekrar anlatayım. İsrail'de şöyle bir deney yapılıyor. 20'şer tane öğrenci. Bu öğrenciler, yani bir grup, 20 kişilik bir grup öğrenciye, bunların hepsi aynı seviyede öğrenciler. Aynı sınıfta okuyan, aynı dersleri okuyan öğrenciler ve zeka düzeyleri de ortalama aynı öğrencileri seçiyorlar. 20 kişi bu tarafta, 20 kişi bu tarafta. Bir gruba normal
yeni bir konu öğretiyorlar. Matematikle ilgili yeni bir konu öğretiyorlar. Bir gruba da aynı konuyu yine öğretiyorlar ama onları subliminal ses mesajlarına maruz bırakarak öğretiyorlar. Tabii orada sınıfta müzik falan çalmıyor. Yani subliminal ses mesajı dediğimiz şey insan eşiğinin duyma frekanslarının birazcık altında ya da birazcık üstünde olan frekanslarla üretiliyor. Dolayısıyla bir şey duymuyor çocuklar ama onlara böyle bir subliminal sese maruz bırakarak bu konu anlatılıyor. Diğer gruba da herhangi bir şeye maruz bırakmadan aynı konu anlatılıyor. Yapılan sınav sonucu, yani sınav değerlendirmelerin sonucunda subliminal ses mesajlarına maruz kalan öğrencilerin daha başarılı olduğu gözlemleniyor. Tabii doğal olarak gözlemleniyor. Şimdi ben bu makaleyi okurken şey düşünüyordum. Ulan tabii işte formülleri falan subliminal yerleştirdiler çocukların kafaya. Çocuklar ha böyle bir formül falan gibi. Yani öyle yani onu anladım makalenin ilgili bölümüne geldiğimde. Orada yapılan şey şu. Yani bu subliminal ses mesajı herkesin üretebileceği bir şey değil o anlamda. Yani onu örneğini vermeye çalışıyorum. O deneyde çocuklara subliminal ses mesajı olarak verdikleri mesajlar ben ve ailem biz biriz. İşte annem, babam, ben ve kardeşim biz bir bütünüz, biz biriz falan gibi mesajlar vermişler çocuklara. Subliminal mesaj deyince ben tabii kafa direkt arketiplere gidiyor. İşte doğum, ölüm acaba nedir falan diye düşündüm. Ama çok akıllıca bir şey yapmışlar. Yani orada çocukların aslında özgüvenine oynamışlar. Yani özgüvenlerini yükseltici çalışmalar yapmışlar. Bu da çok mantıklı ve bir yandan bu örnek bana şunu da öğretmiş oldu. Basit bir sigara bırakma olayı bile olsa o mesaj üretimi benim işim değil. Yani Evet. o mesaj üretimi bu işleri bilen bir psikoloğun ya da bir psikiyatrın işi. Konuyu bilen bir uzmanın işi daha doğrusu. Dolayısıyla mesela subliminal sesin nasıl üretildiğiyle ilgili bir sürü internette böyle yalan dolan şey dolaşıyor. Hadi diyelim doğrusunu buldun, ürettin. Vay be işe yaramadı. Yaramaz. Çünkü bu iş için bir de o mesajı düzgün olarak aktarabilecek, Evet. mesajı yazabilecek, mesajı sana verebilecek psikolog gerekiyor. Yani ne okunması gerekiyor, ne söylenmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani bu iş böyle gerçekten profesyonel yapılan bir iş. Ama şuna da çok kaymamak gerekiyor. Bu sohbetini yapmıştık ama uyarı olarak yine söylemekte fayda var. Böyle uykuda İngilizce, uykuda bilmem ne falan gibi böyle abuk subuk şeyler çıkıyor. O işlere bulaşmamak gerekiyor. Çünkü Çok riskli şeyler ya. çok riskli. Orada size verilen mesajın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Evet. Bilmediğin bir mesaja maruz kalıyorsun. Kim bilir ne mesaj veriyor sana. Eğer bir de doğru yaptıysa, o mesaj verme tekniğini doğru yaptıysa kim bilir ne mesaj veriyor. İngilizce mi öğretiyor, başka bir şey mi öğretiyor? Evet. Bilemiyorsun ya. Senin psikolojini nasıl etkileyeceğini de bilemiyorsun. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela ne olabilir ki en fazla diyor insanlar. Amerika'da şöyle bir olay oluyor. Bir konser veriliyor. Bu konser ama şey değil, böyle hani büyük bir konserden ziyade daha böyle kasabavari bir yerde Lokal ya da bir konser. evet kasabadan biraz daha büyük bir yerde falan gençlerin sevdiği bir rock grubu zannedersem bir konser veriliyor. Ve konserden sonraki 10 gün içinde yaklaşık 20 kişi intihar ediyor. Oha. Konser, evet yani konsere giden sayısı belki 300-400 kişi ya da 500 kişi bilmiyorum ama 20 kişi intihar ediyor. Şimdi bu nasıl öğreniliyor? Şöyle, intihar eden çocuklardan bir tanesinin annesi ve babası bu işin peşine düşüyorlar. Diğer anne babalar herhalde bunu normal karşılıyorlar. Zaten çocuk işte mental olarak iyi durumda değildi. İşte psikolojik sorunları vardı falan filan deyip belki geçiştiriyorlar. Belki de diyorlar ki ya işte hiçbir sorunu yoktu ama böyle bir şey oldu işte falan. Kimisi de işte takdiri ilahi diyordur bilemiyorum. Ama bir tane aile bu işin peşine düşüyor. Bu işin peşine düştüğünde o 10-15 gün içinde kendi çocukları dışında 20 çocuğun daha pardon 19 çocuğun da intihar ettiğini öğreniyorlar. Bu aile öğreniyor araştırıp. Gidip o çocukların aileleriyle konuşuyorlar, buluşuyorlar. Bir şeyler hani ne olmuş olabilir falan diye. Ama ellerinde done olarak yani bu çocuklar birbirlerini tanımıyorlar. Hiçbiri tanımıyor. Hani tanıyor olsalar acaba birlikte mi karar verdiler falan böyle şeyler de oluyor çünkü. Hiçbiri birbirini tanımıyor çocukların. Ve en son anne işte
herhalde bilirkişilerden de yardım istiyor. Hani ne olmuş olabilir? Bir konserde bunlara ne yapılmış olabilir? Bilmem ne falan. Ve o konserin video kayıtlarını buluyorlar. Alıyorlar daha doğrusu. Böyle profesyonel olarak çekilmiş video kayıtları varmış o konserin. O Hı hı. kayıtları aldıklarında epey tabii bir uğraşıyorlar yani. Kaç yıl uğraşıyorlar bilmiyorum ama en sonunda bilirkişi, bu mahkemelik oluyor bu olay tabii. Bilirkişinin raporuna yazdığı şeylerden bir tanesi şu: konser boyunca hoparlörlerden belli frekanslarda, çocukların tabii duymayacağı şekilde ama bilinçaltlarının algılayacağı şekilde çocuklara sürekli bir intihar telkini, ölüm telkini yapılmış. Allah Allah. Evet. Neden yapmışlar ki bunu? Ya bunlar, bu şey var ya, bazı gruplar böyle sahnede civciv ezen, işte milletin üstüne Aha, kus aha. falan filan, böyle psikopat gruplardan bir tanesi. Böyle bir şey yapmışlar bunlar da. Hani civcivi ezmeyelim ya da milletin üstüne işte işemeyelim de biz de şöyle bir şey yapalım falan gibi bir şey yaptılar Allah herhalde. Allah. Çok enteresan. O dava sonucunda zaten yargılanıyorlar ve hapse giriyorlar bildiğim kadarıyla. O işi yapan kimse, o işin sorumluları hapse giriyorlar bildiğim kadarıyla. Bu yüzden uykuda İngilizce falan filan gibi işlerin içine girmemek gerekiyor. Yani mesela o konsere 1000 kişinin geldiğini bile düşünsen, 1000 kişide 20 kişi, binde 20 demek bu. Bu çok fazla bir rakam. Tabii. %2'ye denk geliyor mesela. Yani %2 büyük bir rakam aslında. İnsan canı söz konusu olduğunda binde 2, Tabii canım. pardon binde 20, %2 çok büyük bir rakam. Bunun dışında tabii bunları okuyoruz. Ben o dönem akademisyendim. Daha üniversiteden ayrılmamıştım. İşte bunları okuyoruz, makaleleri okuyoruz falan. Başka bir akademisyen arkadaşla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde. O da işin bu görsel tarafına ve felsefe tarafına çok meraklıydı. Hala da orada çalışıyor arkadaşım. Onunla bir deney yapmaya karar verdik ve bu deneyi de şeyde, aslında uluslararası indekslerde taranan bir dergide yayınlamak üzere bu deneyi yapacaktık. Deneyimiz şuydu: bu arkadaş seminerlere gidiyor. Birçok okula bu konuyla ilgili seminer vermeye gidiyordu. Bazılarına ben de gittim. Bu seminerlere her gittiğinde işte en az 100, 200, 300 öğrenci, belki daha kalabalık öğrenci grupları tabii dinlemeye geliyorlar. Bu projeyi yaptıktan sonra, bu deney projesini, gittiği seminerlerde şöyle bir kart veriyor öğrencilere. Bu kartın bu tarafında bir takım markalar yazıyor. Marka dediğimde işte alfa, beta, teta, delta, zeta falan gibi böyle 10-12 tane isim, marka yazıyor. Bir de kağıdın arkası var. 1 numara ve 2 numara olarak. Aynı markalar orada da yazıyor. Şimdi Onlar dedik, frekans aralıkları değil mi? tabii ama biz marka olarak düşündük. Şimdi orada marka ismi veremeyeceğimiz için deneyde, Aha, tamam. hani A markası, B markası bilmem ne falan demekten ziyade işte dedik ki alfa, beta, teta, delta, zeta falan gibi şeyler yazdık oraya. Öğrencilere girerken bu kartlar dağıtılıyor ve öğrencilere şunu söylüyor arkadaş. Diyor ki önünüzdeki karttan 1 numaralı yüze bakarak oradan bir tanesini seçin diyor. İşaretleyin diyor. Seçiyor öğrenci ve kartı kapatıyorlar. Sonra bu konferansa başlıyor. Ben o konferans boyunca insanları beta'ya yönlendirecek bir ses kaydetmiştim. İşte beta'yı seç, beta'yı seçmen gerekiyor falan filan gibi sesler kaydedip ve bu sesleri işte yaklaşık 2,5 saatlik bir ses kaydı yaptım. Tabii yani çünkü konferansın ne kadar süreceğini bilmiyorsun. Hani 1 saat, 2 saat, 2,5 saat, 2,5 saat yeter dedim. Ve bulunduğu yerin, konferans salonunun hoparlörüne bunu çaldırmasını istedim. Çaldırdı. Tabii kimse duymuyor doğal olarak. Yani orada arkadaş, hocam mikrofona konuşuyor. İnsanlar dinliyorlar ama o arada hoparlörden de böyle duymadıkları ama bilinçaltlarının duyacağı şekilde işte beta'yı seç, beta'yı seç falan gibi komutlar geliyor. Konferans bittiğinde öğrencilerden tekrar rica ediyor. Diyor ki arka yüze şimdi dönün, tekrar bir marka seçin diyor. Tekrar bir marka seçiyorlar. Ondan sonra biz kartları topluyoruz. Başka bir üniversitede, başka bir konferansta gene aynısını böyle 3-4 yerde yapıldı. Sonrasında bunları ayıklıyoruz. Mesela her iki tarafa da beta'yı seçmiş olanları eledik. Yani çünkü girerken beta seçtim, çıkarken de beta seçeyim falan gibi düşünmüş olabilir diye onları eledik.
Hı hı. Başka elediğimiz şeyler de oldu, kriterler de oldu. Bu belli kriterlere göre elemeleri yaptık. İşin sonucu şu, biz o konferansa katılan öğrencilerin %36 ile 38 arasında beta'ya yönlendirmişiz. Yani bak, bir sürü elemeden sonra o Belki daha da fazla. tabii bir girişte çıkışta beta'yı seçenleri de seçsek, hani yaptığımız deneyi doğrulamaya çalışıyoruz, öyle bir üç kağıt yapalım desek daha yüksek çıkartırız. Ama kırpabildiğimiz kadar kırptık. Yani o kriterleri en sert şekilde işte şöyle yapmış. Mesela alfayı seçmiş, çıkarken de beta'yı seçeyim demiş olabilir falan gibi. Böyle şimdi hatırlamıyorum. Bayağı sert kriterler koyduk ve o kriterlere rağmen %36-38 oranında insanları sesle manipüle etmişiz orada. Şimdi bu çok önemli bir rakam. Bayağı Yani yüksek rakam ya. çok yüksek bir rakam. Yani sosyal bilimlerde bu tip deneylerde %5'in üstü yüksek sayılır zaten. Yani %5'in üstüne çıktığında o yüksek bir rakamdır. Yani şöyle düşün. Mesajı da sağlam yapmışsın bu arada. Evet. Yani şöyle düşünmek lazım. Sen 100 milyon dolarına Hı hı. bir günde 38 milyon dolar hiçbir şey yapmadan bir ses Evet. kaydıyla 38 ya da milyon dolar daha ekliyorsun. İşin ne kadar büyük olduğunu şey yapmak için söyleyeyim. Ya da hani %38 işte 1 milyonda kaç yapar mesela? Ya da Evet, evet, 100 evet. milyonluk bir ülkede kaç yapar Evet. mesela? 38 milyon yapar. Yani Bir anda 38 öyle bir milyon. şey mümkün değil ya. Benim bile bir haftam oluyor düşün. Tabii yani çok hakikaten daha önce de söylemiştim. Aslında bu subliminal ses mesajı meselesi biraz böyle ben ruhsatsız silah gibi gözüm. Fena fena hem de nasıl? Ciddi Evet. silah ya. Evet ya, bir de tabii şöyle bir şey var. Mesela insanlar bir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nde bir panele çağırmışlardı. Panele gitmiştim. Orada da bu konuyu anlatmıştım. Batı Karadeniz Üniversiteleri İşbirliği Konferansı gibi bir şeydi. Orada Zonguldak'ta yapılıyordu. Orada şöyle başlamıştım cümle. Yani müzik ruhun gıdasıdır ama hani bazı müzikler gıda zehirlenmesine yol açabilir. Evet. Dolayısıyla yani o konuya böyle girdim. Bazı arkadaşlar yanlış anladılar. Hani tabii kötü müziği de bunun içine katabilirsin, o ayrı bir mesele. Evet. Ama benim kastettiğim o değildi, buydu aslında. Böyle böyle işte bir manipülasyon konusu. Yani sesle, frekansla uğraşmak, bilimsel olarak da uğraşmak hakikaten insanın hem zihnini açıyor hem de hayretlere düşürüyor. Vay Evet. vay falan diye. Yani Tesla'nın böyle çok ortada dolaşan bir lafı vardır, işte dünyayı anlamak istiyorsan frekansları anla ilk önce Frekans. falan Evet, gibi. evet. Var mıdır öyle bir lafı, onu da bilmiyorum. Yani o çok önüme düştüğü için şey yapıyorum. Bizim Nejat İşler için böyle aklına gelen bir yazı yazar oraya. Altına da Nejat İşler yazar. Hani Tesla'nınki de öyle bir şey mi bilmiyorum ama böyle bir gerçek var. Ama yani frekans meselesini anladığında hakikaten bir sürü şeyi anlayabiliyorsun, çözebiliyorsun. Bir kere bakış açın değişiyor. Her şeye bakış açın değişiyor. Bu da böyle bir konu işte. Evet ya işte hani reklam dünyasının falan çok böyle başvurduğu büyük. Gerçi sadece reklam dünyasının değil, artık herkesin böyle çok fazla başvurduğu bir şey tanıtmak, bir şey satmak için uğraşan her yapının çok başvurduğu bir şey bu, ama işte çok dikkat etmek lazım. Bundan nasıl korunacağını da biraz bilmek lazım. Valla Geçen videoda konuşmuştuk. Görsel olarak tespitleri daha kolay ama sesle tespiti yani neredeyse mümkün değil. Yani ses işinden anlamayan bir adamın bunu tespit etmesinin bir yolu yok. evet, yani görsel olarak dedim ya, mesela görsel olarak bir tane ben kitap okudum. O kitabı okumam yetti mesela. O kitabı okuduktan sonra bütün görsellere bakış açım değişti. O gözle bakmaya başlıyorsun. Oradan aldığın bilgilerle bakmaya başlıyorsun. Ve görseli çok daha rahat keşfedebiliyorsun. Daha farklı bakabiliyorsun. Evet, evet, evet. Ama müzikte, seste bundan korunmanın bir yolu yok. Ya Evet. bundan korunmanın belki birkaç yolu vardır. Nasıl söyleyeyim? Frekans aralığı çok düşük kulaklık kullanırsın falan, ama yani bu sadece kulaklıkla bitmiyor ki. Tabii Bu işin canım. televizyonu var. Arabada dinlediğin Aynen müzik öyle var. yani. Ya Yani markette bile varsa ondan hayal olacak. Yani bu biraz karşı tarafın insafına kalmış bir durum. evet. Evet. Çok çeşitli manipülasyon teknikleri vardır. Mesela özellikle tabii alışveriş, yani bu bir ürünü satma konusunda bir ara National Geographic'te bir şey vardı, bir program vardı. Onu çok severdim ben. İnsanların zihniyle nasıl oynadıklarını anlatıyorlardı. Yani Ha, evet, evet. 3 tane mısır paketi koyuyorlar sinemada. Öyle bir fiyatlandırma yapıyorlar ki seni büyük boy almaya teşvik ediyorlar. Küçük boyla orta boy arasında bir fiyat farkı koyuyorlar.
İnsanlar diyorlar ki ya küçüğü alacağımı ortayı alırım. Ama Aynen büyüğe bir öyle. fiyat koymuşlar. Aa, bir dakika ya ortayı Çok alacağıma yakın. büyük alırım. Aynen Yani öyle. aslında çok böyle enteresan taktikleri var. Yani mesela çok böyle büyük marketlere girdiğinde reyonların dizilişine kadar. Yani Tabii. mesela birçok markette ilk girdiğinde meyve sebze reyonuyla karşılaşırsın. Yani o tamamen psikolojik bir meseledir. Çünkü bir anne ya da bir baba markete girdiği zaman aklındaki ilk şey, daha doğrusu bilinçaltındaki ilk şey doyurmaktır. Eşini, çocuğunu, çoluğunu doyurmaktan geçer. O Hı yüzden hı. ilk başa onları koyarlar. Bir de böyle su piskiyesi falan yaparlar. Oradan sular falan gelir, Tabii, buharlar çıkar. taze görünsün falan diye. Tabii görüntü de şey yaparlar. Etiketler zaten hep öyle. Yani psikolojik etiketler 29.99 işte 33.28 falan gibi. Yani 28 çok olmaz tabii de. Hep 99'lu şeyler. Evet, Yani evet, evet. üst level'a çıkmayan etiketler falan. Bir şeyi çok fazla yapıyorlar. Adam diyor ki şu üründe %15 indirim var diyor. Bakıyorsun bir ay önceki fiyatla aynı fiyat. Ya da bir hafta önceki fiyatla aynı fiyat. İndirim falan yapmamış. Sadece psikolojik olarak insanlar aldıklarında çok pahalı almışsın dememeleri için ama %15 indirim vardı. Bak bir de indirimde aldım falan. Bir sürü psikolojik şeyi düşünüyorlar. Yani et reyonlarında da öyle. Birçok reyonda. Yani marketleri o tasarımlarını yapan adamlar hani kimse şöyle düşünmesin ya marketi alıyor ben bir zincir market işte büyük market 3 harfli marketlerden birini aldım. Açtım burada. Kafama göre dizeyim ya. Şuraya işte bisküvi reyonu, Yok. şuraya işte Tabii, tabii, hiç yok. kimse böyle yapmıyor. Yani büyük Ya marketlerin şeyin hiçbiri böyle. ürün yerleştirirken oraya gelen ortalama insan boyunun hangi raflara hani göz hizasında kalacağına göre ürün fiyatları raf kirası veriyor markalar. Evet. Bir Bir de o insan yürürken hani benim ürünü görmek için eğilmek zorunda kalmasın. Gözü sağda olsun. Hani bu hani baktığı açıda olayım ben diye ekstra ona raf kirası veriyor. evet, evet. Ürün pazarlamanın tabii çok çeşitli yöntemleri var. Bu işte bu yöntemlerden bir tanesi de işte subliminal ses mesajları Evet. ya da Evet. işte görsel mesajlar. Şimdi mesela bazı şeylere direnebiliyorsun. Şimdi insanlar artık mesela bir etikette 29.99'u gördüğünde hani biraz daha bilinçli bir tüketici lan şuna 30 demiyorsunuz da bilmem ne Evet. deyip şey yapıyor, geçiyor. Ama işitsel kısımda bundan kaçışın yok. Evet. Yani kimse ulan bu müziğin altında bana subliminal de şunu veriyorlar bak almıyorum falan. Kimsenin böyle bir şansı yok. Benim de öyle bir şansım yok. Yani çünkü kimsenin bunu duyma şansı yok. Hani bunu en fazla böyle çok şüphelendiğiniz bunun da teknikleri vardır. Mesela bir reverse tekniği vardır. Müziklerde çok yaparlar onu. Ters çevirme. Kelimeyi mesela bir Hı-hı. müziğin altına diyelim ki Burçin dedin. Onu ters çevirip niçrup diye şey yapıyor. O sesi reverse ediyor. Niçrup diye böyle müziğin altına koyuyor. Sanki müziğin bir öğesiymiş gibi duyulacak şekilde yapıyor. Bilinçaltının tabii şöyle bir özelliği var. Bilinçaltına ters de gitse, düz de gitse bilinçaltı alıyor onu, düzeltip alıyor. Yani aynı göz meselesi gibi. Göz de mesela normalde gözümüzle baktığımızda aslında ters görüyoruz da o Evet. içerideki işte retinaydı şuydu buydu bir şeyleri çevirip öyle bize şey yapıyor, gönderiyor beyne. Onun gibi bir şey. Bilinçaltı da bu şekilde çalışabiliyor. Mesela reverse tekniği kullananlar var. Reverse tekniğiyle yapılan şeyleri hani bulmak biraz daha kolaydır. Çünkü o müziği kaydedip ya da kaydedilmiş müziği alıp sen reverse yaptığında bu sefer doğrusunu duyacaksın orada. Belli frekansları kesip belli frekansları arttırdığında. Ama bir iki teknik var ki benim bahsettiğim teknikler onlar. O teknikler çok zor. Yani tespit etmek de çok zor. Anca o ham kaydı alacaksın. Dinletilen kaydı alacaksın. Özel birkaç tane program var. O programlarla açacaksın ve orada şeyi zaten görüyorsun. Ben birkaç kere yakaladım öyle. O programda mesela senin müzik işte şu dalga boyunda gidiyorsa bir bakıyorsun üst tarafta böyle incecik şu dalga boyunda bir şey gidiyor. Mesela şu kadar boyda, kısa bir boyda. Ha diyorum oraya bir mesaj yerleştirilmiş. İşte Hı-hı. hani onu oradan alıp o frekansı başka bir frekansa çekip ne dediklerini anlama falan filan gibi ihtimaller var ama çok teknik bir çalıştırma gerektirir ve Tabii, tabii. örgütlü bir çalışma gerektirir. Yani örgütlü çalışma derken bu örgütü kuracak olan da devletlerdir zaten. Tabii. Yani örgüt dediğim de hani kurumlar aslında. Hani Evet, devletin evet.
ilgili bir örgütlenme Bunun yaptım. mafyası çıkıyormuş düşünsene. Yani pek Subliminal mafya. zannetmiyorum. Pek zannetmiyorum ama evet, bu işin biraz tehlikeli boyutu. Çok fazla kaçış yok bu işten. Ama yani insanlar sadece ürün konusunda en azından hani bir markete gittiklerinde hiç alakası olmayan bir şey alıp yok almayayım falan diye bırakabilirler. Bununla ilgili çok güzel bir karikatür vardı. Sen anlatırken şimdi aklıma o geldi. Onu ortaya koyacağım yayınlarken. Buna bak görürsün. Çok gülmüştüm onu gördüğümde. Aynen bahsettiğim mevzu. Tam birebir yani. Evet, evet. Yani konuyla ilgili aklıma gelenler, işte anlatabileceklerim bunlar, ama izleyen arkadaşların ekstra soruları olursa bu videonun altına yazarlar. Ben, eğer çok soru gelirse, ayrı bir video yaparız tabii. Evet, Onlar. subliminal mesajlara 2 diye devam ederiz o zaman. Çünkü Evet, biz şu anda sadece reklam departmanı için konuştuk. Hani ürün tanıtım, satış, şu bu falan filan. Daha subliminalin daha kullanıldığı nereler var? Sinema filmleri nerede kullanılıyor bu? Televizyon dizileri nerede kullanılıyor bu? Bazı dizileri bir duyuyorum çünkü. İzliyoruz bunu ya bir şekilde. Ya tamam da seni ona çeken seks sadece işte orada izlediğin oyuncu ya da konusu falan filan değil. Aslında neler dönüyor? şu konuda bir ricada bulunmak istiyorum. Yani lütfen bana şu sorularla gelmeyin. İşte hocam ya da abi, bunu nasıl yapıyoruz? Hangi programda yapıyoruz? Öğretsene, bir anlatsana falan kısmıyla gelmeyin. O kısımda biraz ketumum. Çünkü herkesin bilmesini istediğim şeyler değil. İnsanlar deneme, yanılma yöntemiyle bir sürü insana zarar verebilirler falan, farkında Evet. olmadan, bilmeden, istemeden. Kendi kendilerini öğrenebiliyorlarsa öğrensinler, ama benden bu konuda yardım talep etmesinler. Ama Evet, onun evet. Yok. başka O konuya soruları olur. müsaade etmeyiz. O çok riskli bir konu. Gerçekten riskli bir konu. Yani burada böyle yani sohbet ederken gülüyoruz, eğleniyoruz ama hakikaten çok ciddi şeylere sebebiyet verebilir ve bunun da ağır bir sorumluluk bu. Bunları öğrenmelerini ben niye istiyorum insanların? Senin vasıtanla. Korunmayı da bir taraftan öğrensinler böyle şeylerden. Evet, evet. Kendinize dikkat edin aman. Kulaklarınızı kapatın bazı şeylere. Gözlerinizi kapatın bazı şeylere. Derken biz bu videonun altına yerleştirmişiz mesela. Vallahi değil mi? Video 10 milyon falan izleniyormuş. Abi onu Yok, yapacak adam en başta buradan yapar zaten, tamam mı? Hiç öyle bir niyetimiz yok. Biz evet. sadece burada bilgi Ya aktarmaya şöyle çalışıyoruz. söyleyeyim, konuyu bitirmeye çalışıyoruz ama yani şunu da söylemekte fayda var. Ben açıkçası, evet, bu konuyla ilgili çok uzun zamandır çalışıyorum. Akademik olarak da çok uzun zamandır çalışıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, benim bu mevzuları keşfettiğim dönemler, tanıştığım dönemler 2004'lü yıllardı. Evet, evet. 2004-2005'li yıllardı. Ben yani neredeyse 20 yıl geçmiş üstünden. Şimdi 20 yıldır bu konuyla ilgili çalışıyorum ve akademisyenken de bu konuyla ilgili çok ciddi akademik çalışmalar yaptım. Dolayısıyla yani şu ana kadar bu işle ilgili ekstra, yani deneysel akademik çalışmalar dışında deneysel şeyler yapmak bana hiç ahlaki gelmedi, etik gelmedi. Asla yapmam ve yapmıyorum da zaten. Bu, evet, çok cezbeden bir konu. İnsanları çok cezbeden, düşünsene yani, bir anda %38'lik bir kitleyi düşün. Ana muhalefet partisi şu an %37'lerde, 38'lerde bir oy oranı var ve Türkiye'nin birinci partisi olarak gözüküyor. Sen bu kadarlık bir kitleyi etkileyebiliyorsun. Türkiye'nin birinci partisi oranında bir kitleyi etkileyebilecek düzeyde bir işle uğraşıyorsun. Dolayısıyla bana böyle çok ahlaki gelmediği için, etik gelmediği için deneyler dışında hiç böyle bir şey yapmadım, yapmıyorum da. Onu da belirtmekte fayda var. Tamam üstad, teşekkürler. Bunu dipnot olarak vermemiz iyi oldu. Çünkü olacağını biliyorum, tamam mı? Geçen seferki videoda da hani ben bahsetmiştim ya sana. Evet. Kesin bir şeyler gelir falan diye. O konulara hiç girmeyelim. Ya tabii, ya insanların mesela bilmesi önemli, Tabii ki. araştırması önemli. Yani müzikle uğraşan insanların özellikle bu konuları bilmesi, öğrenmesi, araştırması. Ben bu konuya çalışmaya başladığımda çok az şey vardı. Yani Türkçe hiçbir şey yoktu, kaynak yoktu. Evet. Yabancı kaynaklar vardı. Mesela bu İsrail'de yapılan deneyler, işte Rusya'da yapılan, Fransa'da yapılan deneyler var. Ben bunları hep kendi orijinal kaynaklarından okumak zorunda kaldım. Yani onları çevirttirdim, işte arkadaşlara tıkandığım yerlerde oralardan baktım, ettim, öğrendim. Yapım kısmını da kendim çalışarak, çeşitli programlarla falan üreterek şey yaptım, öğrendim. Hani o işin teknik kısmını
öğrenmeye bence çok da gerek yok ama insanlar neyle uğraştıklarını bilsinler. Çünkü müzik denilince bizim insanlarımız ve bazı toplumlarda böyle çok çabuk gözden çıkarılabilen bir kesimdir müzisyenler. Aslında uğraştığımız iş yani çok da tehlikeli bir iş. Yani bir yandan da öyle bir iş. Evet, öyle şeyleri var. Teşekkürler Üstad. Sağ olasın tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sonraki videolarda yine bir araya geleceğiz zaten seninle. Evet. Zaman ayırdığın için sağ ol. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman kalın sağlıcakla.